Osmanlı'da kadınlar saltanatı denince akla gelen ilk isimlerden biri Kösem Sultan'dır. Genç yaşta saraya girip 1. Ahmet'in hasekisi olmuş, sonra Valide Sultan, sonra da torunu padişah olunca Büyük Valide konumuna yükselmiştir. Yıllar boyunca değişen padişahların, çalkalanan isyanların, saray içi kavgaların ortasında hep o vardır. Devlet işlerinde söz sahibi, yeniçeriyle, vezirlerle, saray ağalarıyla güçlü bağları olan, bildiğini okuyan bir merkez figürdür. Saray duvarlarının ardında gerçek iktidarın ondan geçtiğini söyleyenler boş konuşmaz. Fakat sarayda güç hiçbir zaman tek elde sonsuza kadar kalmaz. Kösem'in gücü olgunluğunun zirvesindeyken sahneye yeni bir isim çıkar. Turhan Hatice Sultan. Turhan, Sultan İbrahim'in hasekisi ve dördüncü, Mehmet'in annesidir. Yani oğlunun tahta çıkmasıyla beraber Valide Sultan olmaya, Kösem'in yıllardır elinde tuttuğu mevkiyi devralmaya adaydır. Bir yanda devlet tecrübesiyle yoğrulmuş yaşlı bir büyük valide, diğer yanda genç, hırslı ve meşru bir anne. Aynı sarayda, aynı çocuk padişah üzerinde hak iddia eden iki kadın. Gerilim tam burada başlar. 4. Mehmet tahta çıktığında o daha çocuktur. İmza onun, söz çoğu zaman başkalarınındır. İşte bu noktada kimin naibe sıfatıyla devleti yöneteceği hayati bir mesele haline gelir. Kösem, yılların ağırlığıyla bu görevin kendisine yakıştığını düşünür. Turhan ise padişahın annesi olmanın verdiği meşruiyetle oğlunun yanında asıl söz hakkının kendisinde olduğunu savunur. Sarayın koridorlarında yüksek sesle tartışmalar olmaz. Ama herkes bu görünmez bilek güreşinin farkındadır. Dönemin kaynaklarında Kösem Sultan'ın Turhan'ı devre dışı bırakmak için planlar yaptığına dair rivayetler yer alır. Bazı anlatılara göre Kösem 4. Mehmet'i tahttan indirip yerine daha rahat yöneteceği başka bir şehzadeyi çıkarmayı düşünmektedir. Böylece yeni padişahın annesi zayıf ve etkisiz olacak, Kösem de sarayda eski otoritesini sürdürmeye devam edecektir. Bu söylentiler ne kadar abartılı, ne kadarı gerçek, bugün birebir bilemeyiz. Ama bildiğimiz şu, Turhan cephesinde bu ihtimal ciddiye alınır ve Kösem artık sadece büyük valide değil, potansiyel bir tehdit olarak görülmeye başlar. O dönem sarayda her şey sözle değil, çoğu zaman kağıtla yürür. Gizli mektuplar, işaretli haberler, aracı ağlar. Anlatılanlara göre Kösem, ocak ağalarına ve bazı saray görevlilerine Turhan'ı desteklediği bilinen 4 harem ağasının ortadan kaldırılmasını ima eden mesajlar gönderir. Bu, Turhan'ın saray içindeki dayanaklarını kırmaya yönelik ilk hamledir. Eğer bu adım başarılı olursa sırrının Turhan'a sonra da küçük padişaha gelmesinden korkulur. Tam bu noktada dengeleri değiştiren beklenmedik bir gelişme olur. Sarayda hem Kösem'e hem Turhan'a yakın olan bir kadın, kimi kaynaklarda adı Meleki olarak geçer, mektupların içeriğinden haberdar olur ve bunu Turhan Sultan'a haber verir. Turhan, Kösem'in atacağı adımları öğrenince artık beklemenin kendi sonunu hazırlayacağını düşünür. Bir anlamda ya o ya ben noktasına gelinmiştir. Sarayda bir gecede kimsenin fark etmediği, yavaş ilerleyen bir süreç değildir bu. Tam tersine herkesin içinde sezdiği ama adını koyamadığı bir fırtınanın aniden patlaması gibidir. 1651 yılının Eylül ayında Topkapı Sarayı'nda o meşhur gece yaşanır. Kösem Sultan kendi dairesindedir. Yıllarca her şeyin kontrolünü elinde tutmuş bu kadın belki de ilk kez gerçekten kontrolü kaybetmiştir. Ama bunu anlayacak zaman bulamaz. Turhan'ın yanına çektiği harem ağaları ve görevliler gecenin ilerleyen saatlerinde harekete geçer. Kapılar kapatılır, koridorlar tutulur, sarayın sessizliğinin altında ağır bir gerilim dolaşır. Kösem'in odasına girildiğinde ne yaşandığı ayrıntılarıyla yazılmamıştır. Farklı kronikler, farklı detaylar verir. Kimine göre perde veya yastıklarla, kimine göre başörtüsü ve saç örgüleriyle boğularak öldürülür. Osmanlı'da hanedan mensuplarına kılıç çekmek yerine boğma yoluyla infaz yaygındır. Kösem'in akıbeti de bu geleneğe uygun olur. Net olan tek şey, bir zamanlar imparatorluğun gölgedeki yöneticisi sayılan bu kadının, sarayın içinde sessizce birkaç kişinin elleri arasında can verdiğidir. Bir insan hayatı, bir dönemin kapanışı ve Det'in hafızasına kazınmış sert bir harem entrikası vardır. Ertesi gün dışarıya yansıyan haber,
elbette bu kadar çıplak değildir. Resmi söylemde büyük validezade vefat etti denir. Cenaze merasimleri yapılır, dualar okunur. Ancak hem saray halkı hem de bu olayları dışarıdan izleyen elçiler bunun sıradan bir ölüm olmadığını, bir iktidar hesaplaşmasının sonucu olduğunu gayet iyi anlar. Kösem Sultan'ın cesedi kaldırılırken sarayda yeni bir güç dengesi kurulmaktadır. Kösem'in ölümünden sonra Turhan Sultan, Valide Sultan sıfatıyla sarayda tek otorite haline gelir ve uzun süre naibi olarak devlet işlerinde söz sahibi olur. Yani bu mücadelede ayakta kalan odur. Ama kazandı demek de yarım bir cümledir. Çünkü bu zaferin arkasında bir insan hayatı, bir dönemin kapanışı ve devletin hafızasına kazınmış sert bir harem entrikası vardır. Bugünden geriye baktığımızda Kösem-Turhan çatışması, haremi sadece aşk, kıskançlık ve dedikodu üzerinden anlamaya çalışan tüm yüzeysel anlatıları boşa çıkarır. Burada gördüğümüz şey son derece somut bir iktidar mücadelesidir. Bir yanda tecrübenin, diğer yanda gençliğin ve meşruiyetin çatışması. Sarayın loş koridorlarında bir mektubun, bir fısıltının, bir gece baskınının nelere mal olabileceğini en çarpıcı haliyle gösteren gerçek bir hikaye. Peki sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fikrini yorumlarda benimle paylaşırsan çok mutlu olurum. Buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.